No, kendimi çekiyorum. No, kendimi çekiyorum. Kendimi çekiyorum. Sen devam et, devam et. Kendimi çekiyorum. Bakın mesela bunun gibi böyle çıkmaz sokaklara denk geliyorsunuz. Bayağı bir yoksulluk var. Ne yazık ki öyle bir durum var Casablanca'da. Kaosun içerisine daldık sonunda. Casablanca'nın tarihi sokaklarına girmiş bulunuyoruz. Nüfus çeşitliliği de fazla, yani demografik yapısı da zengin gördüğünüz gibi. Maalesef insanlar böyle köhne mahallelerde, yıkılmaya yüz tutmuş evlerde yaşıyorlar, bir hayat sürüyorlar, çok az para kazanıyorlar. Faslılar ülkelerine El Mağrib diyor, yani güneşin battığı yer. Nasılsın abi? Sağ ol, şükran, eyvallah. Şu şekil takılıyorlar vallahi. Hayat böyle bak. Manzaraya karşı burada çiğdemini çitliyor. Fas'ta böyle çayı koyuyorlar, tamam mı? Böyle köpürtüyor. Neden? Çünkü köpüklü olduğu zaman güzel oluyormuş. Yaşam olarak mı belki de öyle? Zengini tam zengin, fakiri tam fakir diyeyim, ben sana öyle anlatayım. Yani $300 burada asgari ücret. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yeni bir ülkeden herkese selamlar dostlar. Birkaç gündür kimseyle konuşamıyorum. Eşim dostum beni hastayım sanıyor. Fas'tayım. Hiç kimse bilmiyor. Bu fikir bana ait değil bu arada. Çok sevdiğim biri verdi bana bu hakkı. Bunu mutlaka yapmalısın dedi. Fas'ın ilk videosu, ilk dakikası yapmalısın dedi bu espriyi. Ben de mantıklı buldum. Dedim ki Fas videosuna böyle giriş yapayım arkadaşlar. Fas'tayız. Bu arada gerçekten birkaç gündür kimse nerede olduğumu bilmiyor. Sadece birkaç kişi biliyor Fas'a geldiğimi. Onun dışında herkesle irtibatı kesmiş durumdayım. Dinleniyorum, video editliyorum. Benim açımdan birazcık böyle keyifli, güzel geçiyor. Hem kafamı dinlendiriyorum hem bedenimi dinlendiriyorum. Bir yandan sizlere videolar da yetiştiriyorum arkadaşlar ama Kuzey Afrika'dayız. Fas'a ayak basmış durumdayım. Artık gezmeye başlayabiliriz. Ben de birkaç gündür dinleniyordum. Yani hiç otelden çıkmadım. İlk defa Casablanca sokaklarına gezmek, dolaşmak için çıktım arkadaşlar. Casablanca'dayız. Şöyle arkamda da yazıyı görüyorsunuz. Umarım keyifli ve güzel bir Fas seyahati geçireceğiz. İlk defa geliyorum Fas'a. Casablanca'yı göreceğiz, Marrakeş'i göreceğiz. Farklı yerleri ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Ama ilk durağımız Casablanca. Umarım sizler de iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir. Şu an 5. Muhammed isminde bir tane meydana geldim. Burada böyle sanırım devlet binaları var. Güzel bir meydan yapmışlar. Palmiye ağaçları var. İnsanlar oturmuşlar, dinleniyorlar. Kuşlar uçuyor. Keyifli bir ortam var ama ve lakin biraz daha kalabalık bir yere gireceğim ve videomuza birazcık kaosla, aksiyonla başlamak istiyorum. Ne de olsa Fas'tayız dostlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aura Sebilon'un sponsorluğunda videomuz başlıyor. Sizler de musluktan güvenli ve sağlıklı su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Casablanca gezimiz başlıyor. Biliyorsunuz ben en son Sevilla'daydım. Oradan Casablanca'ya uçtum. Ülkeye çok rahatlıkla girdim bu arada. Yani sadece nerede kalacağımı sordu görevli polis. Onun dışında hiçbir şey sormadı. Çok rahat bir şekilde ülkeye girdim. İlk işim para bozdurmak oldu. Havalimanında bir tane döviz bürosu buldum. Buranın para birimi Fas dirhemi arkadaşlar. Bugünün kuruyla 1 dirhem 4,86 lira. 1 dolar 9,26 dirhem. 1 euro da 10,85 dirhem. Para bozdurduktan sonra genelde sim kart işini hallediyoruz biliyorsunuz dostlar. Ama ben Esimayo ile internete bağlandığım için kafam o konuda da rahattı. Ben paket yaptım burada. Fas paketi yaptım. Uçak piste indiğinden itibaren internete çok hızlı ve rahat bir şekilde bağlandım arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda anlatacağım onu da. Casablanca havalimanından şehir merkezine farklı yollarla gelebiliyorsunuz. Genelde taksi tercih ediyorlar. Burada taksi uygulamaları da var. Mesela ben InDrive kullanıyorum. Onu tercih edebilirsiniz. Bakabilirsiniz o uygulamaya. Ama tren vardı şehir merkezine yakın bir noktaya giden. Ben trenle gelmeyi tercih ettim. 60 dirhem verdim arkadaşlar. Otelime nispeten yakın bir lokasyona trenle ulaştım. İstasyonda indim. Daha sonrasında böyle çevreyi geze geze, yürüye otelime ulaştım. Treni de tercih edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun hangisi sizin rahatınıza geliyorsa arkadaşlar. Şehrin merkezinde gezilip görülecek yerlere yakın bir noktada kalıyorum. Ben Casa City Break Apart Hotel diye bir yer. Aslında daha iyi bir yer bulursanız mutlaka oraya bakın derim. Çünkü aslında güzel bir yer. Şöyle söyleyeyim. Fiyat performans oteli diyebilirim arkadaşlar. Tuvaleti, banyosu içerisinde, mutfağı da içerisinde. Birazcık böyle geniş bir alanınız var. Ama ve lakin yatağı çok sert. Hiç rahat değil. İnternet bu arada müthiş. Yani beni en çok sevindiren internet konusu oldu ama rahat uyku uyuyamıyorum. Yatak bayağı sertti. Tek eleştirim yatak konusunda ve birazcık böyle tozlu gibi geldi bana. Ama onun dışında çok da bir şikayetim yok. Merkezi bir konumda, çevrede birçok şey var ve gezilip görecek yerleri de oldukça yakın. Puanı falan da iyiydi, yorumları da iyiydi. Ben ismi zaten verdim. Siz tercih edersiniz arkadaşlar. Gecelik aşağı yukarı 50 dolara tekabül ediyor. Siz bir bakarsınız buraya gelirseniz. O da bir öneri olarak dursun burada. Daha iyi bir yer bulursanız konfor olarak orayı tercih edin derim. Yatak sert yani rahat uyku uyuyamayabilirsiniz.
Casablanca'ya ulaştığım andan itibaren çok net bir şekilde Fransız sömürgesi olduğu belli oluyor. Yani buradaki yapı, yerleşme, konuşulan dil bile birçok yerde böyle Fransızca duyuyorsunuz. Ne yazık ki ilk karşılaştığım şey şu: birkaç gün içerisinde tabii yemek yemek için dışarı çıktım. Gezmek için olmasa bile. Bayağı bir yoksulluk var. Ne yazık ki öyle bir durum var Casablanca'da. Şu ana kadar gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. Değişik bir şehir. Gerçekten değişik bir şehir. Belli noktalar vesilesiyle İzmir'i andırdı diyebilirim. Mesela bu sokak Kıbrıs Şehitler Caddesi'ne benziyor. Sağlı sollu böyle dükkanlar var, restoranlar, kafeler var. Burada kıraathane kültürü çok güzel devam ediyor. Böyle yaşlı amcaları görüyoruz. Takım elbiselerini giymişler, çayını kahvesini söylemiş, kıraathanede oturuyor, yanındakiyle sohbet ediyor. Yani bunlar ilk intibalarım. Ülkeye girişimi de, o süreci de anlatmak istedim. Buraya gelecek olanlar için bir bilgilendirme olsun ve ilk gözlemlerimden de ufak ufak bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi gezip dolaşmaya başladıkça çok net bir şekilde Casablanca'daki ortamı da göreceğiz. Burası tatlı bir yermiş ama bak, buraya ilk defa geliyorum. Dostlar, amcamız hurma arası ceviz satıyor. Şöyle göstereceğim sizlere. Hop, aman amcam, aman aman aman. Şöyle 2 dirheme satıyor. Göstereyim tepsisini tekrardan. İsmi? محمد. Muhammed, Burak, Türkiye. شرفي. Ahlan ve sahlen amca. Çok iyi gitti ya, ben çok severim hurmayı. Arasına ceviz koyuyorlar bir de. Acayip lezzetli oluyor ve güzel enerji veriyor. Çok fazla evsiz var burada, geldiğimden beri fark ettiğim bir diğer şey, ya da sokakta bir şey satan insan var. Bir tane teyze vardı, ona böyle birkaç tane hurma almak istedim ağzı tatlansın diye. Almışken kendime de bir tane aldım, hem amcamıza da destek olsun. 2 dirhem arkadaşlar. 2 tane hurma arasına 2 tane de ceviz koyuyor bol bol. Gayet lezzetli. Sokaklarda büyük ihtimalle böyle bir sürü sokak satıcısı göreceğiz. Evet, size bahsettiğim o kaosun içerisine girdim artık. Baksanıza, burada böyle sokak tezgahları var. Ekmek arasında kebap yapıyorlar, et şiş yapıyorlar. Ablamız burada tezgahta ekmeğinin peşinde. Burada balıkçı abimiz var. Orada da keza bir deniz ürünü ve balık satıyor abimiz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, Fas'ta Medine'ler var. Yani eski şehirler, Old Town dediğimiz tarihi şehirler. Şu an Casablanca'daki Medine'ye geldim. Burası tarihi sokaklar. Sol tarafımızda bir inşaat var. Herhalde bir şeyler yapacaklar, bilmiyorum. Umarım buradaki tarihi dokuyu bozmazlar. Kaosun içerisine daldık sonunda. Casablanca'nın tarihi sokaklarına girmiş bulunuyoruz. Her şey bir arada bak, burada mesela balık tezgahı var. Yanında farklı bir şey satıyor. Sebze satıyor, meyve satıyor. Tam pazar yeri aslında yani. Direkt olarak pazar yeri. Burada böyle tajin yaptıkları, yemek yaptıkları kaplar var. Şöyle göstereyim sizlere. Yiyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel yemekler yiyeceğiz Fas'ta. Birazcık araştırdım Fas mutfağını. Güzel şeyler yiyeceğimizi düşünüyorum. Tajini çok merak ediyorum. Selamünaleyküm. Fas aşağı yukarı 40 milyon nüfusa sahip Kuzey Afrika'da. Hem Akdeniz'e kıyısı var, hem Atlas Okyanusu'na kıyısı var. Casablanca'da buranın en büyük şehri. Aşağı yukarı 4,5 milyonluk bir nüfusa sahip Casablanca. Nüfus çeşitliliği de fazla, yani demografik yapısı da zengin gördüğünüz gibi. Afrika'nın çeşitli yerlerinden gelen insanlar burada bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Çünkü burası Fas'ın ekonomik kalbi diyebilirim, yani ekonomi buradan yürütülüyor, ticaret buradan yürütülüyor. Burası hem en büyük şehir, hem Fas'ın aslında kalbi Marrakeş derler, atan damarı da Casablanca derler, ama ekonomi buradan yürüyor arkadaşlar. İlginç bir yapısı var yalnız ya. Tarihi dokuyu korumuşlar mı, koruyamamışlar mı anlamadım, ama pazar hoşuma gitti. Kaotik dokuyu kaybetmemişler, sevdim. Bakın burada değişik değişik deniz ürünleri var. Fas'la ilgili araştırma yaparken bir nota denk geldim. Her şehrin kendine ait bir rengi var diye bir şeyler yazmışlar böyle. Birazcık araştırdım, birkaç farklı kaynakta da aynı bilgiye denk geldim. Şimdi bu şehrin adına baktığınızda birazcık böyle sizlere tanıdık gelebilir. Bir tanesinin sebebi filmden kaynaklı, onu anlatacağım. Ama anlam olarak hatırlıyorsunuz, bir önceki seride İspanya'daydık, onu izleyenleriniz varsa hatırlıyorlardır. İspanyolca konuşuyordum böyle yeri geldiği zaman. İsmi incelediğiniz zaman Casa ve Blanca kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu görüyorsunuz. Casa ev demek İspanyolca'da, Blanca da beyaz demek. Casablanca yani beyaz evler.
Beyaz ev. Şehrin ismi bu arkadaşlar. Mesela Marrakeş'in farklı bir rengi varmış. Neydi? Kahverengi, toprak rengi. Diğer şehirlerin farklı renkleri varmış. Böyle bir ilginç bilgi okudum arkadaşlar. Bir noktada mantıklı da geldi bana. Her şehrin temsil ettiği bir renk bir tık daha böyle bir hikayemsi bir hava yaratıyor. Hoşuma gitti aslında bu. İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi bir yer bu Medine. Zaten eski şehir kısımları genellikle çarşılar, pazarlar vesaireler bu şekilde oluyor. Kültürümüzde belli noktalarda uyuşuyor. O yüzden kendi ülkemizden de belli başlı şeyler görebiliriz Fas'ı gezerken diye düşünüyorum. Mimariye baktığımız zaman hem o Arap ve Berberi mimarisini, Mağrip mimarisini aslında bir noktada görüyoruz ve Fransız mimarisiyle böyle bir bütün olduğunu görüyoruz. Burada Mağrip kelimesini çok duyacağız arkadaşlar. Faslılar ülkelerine El Mağrip diyor. Yani güneşin battığı yer, en batı demek arkadaşlar. Orta Çağ'da bu coğrafyadan ötesi karanlık olarak biliniyormuş. Yani güneşin battığı son nokta burası. Buradan ötesini bilmiyorlarmış. O yüzden El Mağrip şeklinde adlandırıyorlar burayı. Morokko ismi İngilizce biliyorsunuz. Biz Fas diyoruz. İngilizce'de Morokko olarak geçiyor. O da Marrakeş'ten türetilmiş bir isimmiş. Böyle bir hikayesi var bunun da. Yalnız sokaklar labirent gibi. Bunun sebebi de burası çok sıcak bir iklim olduğu için her ne kadar deniz kenarındayız, esinti olsa da sıcak bir iklim. O yüzden böyle dar sokaklar yapıyorlar ki bu gölge alanı yaratabilsinler. Binaların gölgelerinde ara sokaklarda daha rahat gezebilsinler. Bu sebepten kaynaklı olarak. Ara sokaklarda yürüyordum. Baktım bir tane esnaf lokantası var. Daldım hemen içeri arkadaşlar. Kuru fasulye yiyeceğim. Yanında böyle bir hafif acılı bir sosla servis ediyorlar ve yanında şöyle de ekmek veriyorlar. Burada ekmek çok tüketiliyor. Her yerde bu ekmeklerden görebilirsiniz. Kuru fasulye yiyeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır da yememiştim. Çok iyi oldu ya. İyi denk geldik yani. Bir sürü çeşitli sulu yemek var burada. Mercimek falan da var. Tajin de yapıyorlar da tajini şimdi yemeyelim. Bir sonraki videoda çok daha böyle güzel bir yerde yemek istiyorum tajini. O zaman deneyelim onu. Fena değil. Fena değil. Yenir. Bir yanda böyle tarihi dokuyu hissederken diğer yanda bu eski şehrin olduğu bölgede yaşam devam ediyor arkadaşlar. İnsanların evleri burada, mahalleleri burada. Hayat devam ediyor ve bayağı yıkıcı bir görüntü var ne yazık ki. Belli başlı yerlerde böyle binaların yıkıldığını görüyorsunuz. Mesela burası çocuklar için oyun alanı olmuş, güzel bir alan olmuş. Eskiden belli ki bir ev varmış burada. Ama yani burada kaybolarak gezmek çok güzel. Ama ve lakin bir noktada insan şey istiyor yani yolunu bulmak istiyor. Yoksa bakın mesela bunun gibi böyle çıkmaz sokaklara sıklıkla denk geliyorsunuz. Bayağı Türk deyince burada şey yapıyorlar, seviyorlar, tanıyorlar ya. Yani Türkleri de seviyorlar. Ayrıca insanların yani yaklaşımı da güzel. Ya zaten misafirperver bir ülke burası ya. Burada hani bir çay istediğinde, bir yiyecek bir şey istediğinde hiç kimse seni çevirmez yani. Hani yarısını Paylaşır lokmasını. Tabii paylaşır, hiç affetmez. Elinde ne varsa paylaşır. Tabii. Aslında benzer kültürüz yani bir noktada. Şimdi buranın tarihi sokakları oldukça büyük, geniş bir alana yayılıyor. Öyle ha deyince bitirilecek bir noktası yok. Bayağı bir karmaşık bir de labirent gibi gördüğüm kadarıyla. Ara sokaklar, çıkmaz sokaklar, insanların yaşadığı kısımlar filan. Ara sokaklara filan girdiğimde böyle biraz döküntü mahallelere girdim. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Sağ ol. Şükran. Eyvallah. Teşekkür. Seviyorlar bizi burada ya. Burada bulabilirsin bile yani. Türkçe konuşabilen insan Var bulabilirsin bile. biliyorlar birkaç kelime çevirdiler, konuştular Tabii, beni ya tabii. birkaç kere. Dostlar sizleri Sait'le tanıştırayım. Evet. Kendisi Merhabalar. bir süredir Casablanca'da yaşıyor. Kaç senedir yaşıyordun hocam? 10 yıl oldu yaklaşık. 10 yıl oldu. Evet. Nasıl ya? Buraya gelme hikayen nasıl? Bize anlatır mısın? Buraya gelme hikayem benim abim halihazırda burada yaşıyordu zaten. Kendi işiyle uğraşıyordu. Daha sonrasında beni davet etti. Gelmek ister misin yanıma beraber çalışalım diye. Sen de kabul ettin, Ben de atladın yani geldin. kaybedecek hiçbir şeyim yoktur dedim. Geldim. Geliş o geliş. Memnun 10 musun yıl peki? oldu. Casablanca'da yaşıyorsun 10 yıldır. Ya çok sakin, gerçekten sessiz bir şehir. Sadece ayak uydurman lazım. Burada insanlar yavaş hareket ediyor, para yavaş hareket ediyor. Hani buna ayak uydurduktan, alışkanlıktan sonra hiçbir sorun yoktur yani. Sıcak bir memleket ya. Sıcak memleketlerde genelde böyle biraz yavaş işler ya hayat. Onu seziyorum burada. Ya Casablanca her ne kadar sıcak olsa da denizi olan, kültürü olan bir ülke, bir şehir daha doğrusu.
Hani burada burası metropol yani. Bu Evet. ülkenin metropolü burası. Her şey burada var. 4,5 Burada milyon falan yazıyordu internette nüfus. bu Doğru sanırım. resmi diyebilirim ona. Sağdan mı soldan mı? Buradan. Soldan gelin. O resmidir. Gayri resmi olarak burada çok daha fazlası var yani. Bayağı bir dış göç olan da var bu arada. Hani Afrika'nın çeşitli ülkelerinden göçmenler de gelmiş, burada hayat kurmaya çalışıyor. Tabii bir de buradan giden Faslılar var. Yurt dışına gidip bir hayat kuran Faslılar Yani var. çok az değil yani. Hakikaten Fransa'da, İspanya'da nüfusun çok yüksek bir bölümü hem Faslı var hem Cezayirli var. Ya burası Afrika'nın en batıdaki ülkesi, Afrika Evet. kıtasının ve Avrupa'ya en yakın noktasındaki ülke. Dolayısıyla Fas'a karşı bakış açıları o yönde. Birazcık böyle para kazanalım. Tabii, Fas'ın tabii. ekonomisi Avrupa'ya daha yakın ya bir derece daha iyidir. Buradan Ya Avrupa'ya gitme gibi bir ekonomisi imkan var. Tabii ekonomisi sağlam bir ülke buranın yani. Burada dolar olsun, euro olsun, fiyat yükselmez, alçalmaz. Biraz gariban bir ülke gibi gördüm ben sanki ya. Ya Yaşam olarak mı belki de öyle? Zengini tam zengin, fakiri tam fakir diyeyim, ben sana öyle anlatayım. Yani 300 dolar burada asgari ücret. Ya hayat pahalı. Burada yani 4 kişilik bir ailenin evine minimum 600-700 dolarların girmesi lazım ki Geçinebilsinler. Hani bir noktada geçinebilsinler. O da rahat bir geçim olmaz ama Kıt kanaat. kıt kanaat diyelim tabii. Fas'ta çay bir kültür. Şimdi burada bir çay içeceğiz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde getiriyorlar ama bu şekilde istemeniz gerekiyor. Şöyle Fas'ta böyle çayı koyuyorlar, tamam mı? Böyle köpürtüyor. Neden? Çünkü köpüklü olduğu zaman güzel oluyormuş. Böyle yukarıya doğru kaldırıyor. Bu şekilde köpüklü bir çay elde ediyorlar arkadaşlar. Köpüklü olduğu zaman çayın lezzetli ve güzel olduğunu düşünüyorlar. Ben de sizlere şahane, güzel, köpüklü bir uygulamayla geliyorum arkadaşlar. Esimayo. 190'dan fazla ülkede internete güvenli ve kesintisiz bir şekilde Esimayo ile birlikte bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de kullanıyorum. Buraya geldiğimde sim kart almadım havalimanında. Çünkü Esimayo ile internete bağlanıyorum. İstersek bakiye yüklüyoruz. Kullandığımız internet kadar ücret ödüyoruz. İstersek bir paket satın alıyoruz. O paketi kullanıyoruz. Ufak bir Avrupa gezisine mi çıkacaksınız? Avrupa paketi alabilirsiniz. Farklı ülkelere mi gideceksiniz? Global paket seçenekleriniz var. Esimayo'da farklı seçenekler var arkadaşlar. Hangisi size uygunsa onu seçebiliyorsunuz. OneSIM özelliği var. Bu çok güzel bir özellik. Siz Esimayo'yu telefonunuza ilk defa indirip kurduğunuzda OneSIM'i aktif ediyorsunuz ve bir daha kurulum yapmanıza gerek yok. Siz hangi ülkeye giderseniz gidin, Esimayo sizi o ülkedeki en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. Eğer Esimayo'yu ilk defa telefonunuza indirip kuracaksanız şahane bir kampanyayla geldim size. Burak 100 kodunu kullanarak %100 bakiye kazanabilirsiniz. Ve Esimayo'da dönem güzel kampanyalar oluyor. Bunu da takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Linki açıklamaya bıraktım. Mutlaka o linke tıklayıp Esimayo'yu indirin ve yurt dışında güvenle, kesintisiz bir şekilde internete bağlanın. Ben uzun süredir kullanıyorum. Çok da memnunum. Telefonunuzun SIM'e uygun olup olmadığına mutlaka bakın ama. Ona mutlaka bakın. Hiç öyle fiziksel sim kartla uğraşmayın. Faturanızı açıp acaba faturam yüksek mi gelecek, ne kadar para ödeyeceğim, böyle korka internet kullanmayın. Bu sürece hiç kendinizi sokmayın arkadaşlar. Esimayo öyle çok rahat bir şekilde internete bağlanın. Bana da afiyet olsun. Ama şöyle bir trik göstereceğim. İlk çayı içmiyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? Bunun içine döküyoruz. Neden? Çünkü demini daha iyi alması gerekiyormuş. İçeceğim zannettiniz biliyorum. Ben de çünkü öyle içiyordum ama ve lakin içmemek gerekiyormuş. Onu da öğrendim. Hemen maşallah abim balgamı bıraktı hemen yanımıza. Şöyle hemen güzel bir şekilde köpürtüyoruz. Afiyet olsun. Naneli çay bu arada bak, çok sağlıklı ve gelen misafire kendi kültürlerini, misafirperverliklerini göstermek için Faslılar bu şekilde naneli çay ikram ediyormuş. Dilerseniz şu şekilde şeyler de var, şekerler de var. Şekerle içmek isterseniz atabilirsiniz. Ben böyle tadına bakacağım. Afiyet olsun. Nereden çıkan bir kültür biliyor musun bunun? Hiçbir fikrim yoktur. Ben ona bakmadım mesela. Sadece Ben de hiç bilmiyorum ama yani nereye gidersen git bunu ikram ediyorlar. evde de mesela böyle değil mi? Evde de bu şekilde ikram ediyor. Tabii evde de, kendi evlerinde de yani hiçbir zaman o demlikte çay eksik olmaz. Çünkü Demlikleri bu şekilde aslında. çok daha büyük. Biraz daha büyük. Evdekiler, demlikler çok daha büyük. Çünkü aileye hitap etmesi lazım, misafire hitap etmesi lazım. Şu anda biz bir kafeye geldik ve bir kişilik 2 bardak burada. En 2 fazla bardak. tabii. Ne kadardı bunun Gayet fiyatı ya? yeterli. Yani $1 civarlarında. Çok da pahalı değil. Şu anda Hangisi? Moyen yazan mı? Moyen yazan 12 bir büyüğü dirhem. galiba. 10 Ha, dirhem. yok. Ha, bu 8 dirhem. Alttaki 8 dirhem olan. Ha, bu aynen 8 öyle. dirhem. Evet, 8 dirhem. Ha, iyi. Yani $1 dahi değil yani. Bayağı iyi. 80-90 sent falan galiba. Ama lezzetli ya çayları. Ya açıyor insanın. Lezzetli çayları. Kendisine götürüyor. Sabahları yani ekmek arası mesela
bir peynir yaparlar, haşlanmış yumurta yaparlar. Hemen yanında bunlar içerler. Kahvaltıları nasıl oluyor burada? Kahvaltı çok basit, aslında güzel bir kahvaltı. Peynir, üçgen peynir, ekmeğin arasına sürüp o şekilde yiyenler de var. En basitini söyleyeyim sana, direkt zeytinyağını ekmek banıp yiyorlar ve yanında nane çay içiyorlar. En basit ve en güzel, en doyurucu da budur bence yani. Bizde de mesela zeytinyağı tabağa konur, kekik serpilir, domates, Hayır, hiç onlar öyle bir şeye gerek yok. Öyle bir şey Onlar gerek daha yok. basit yapmış. Sadece dümdüz bir tabağa zeytinyağını koyarlar, etrafına dizilirler. Kaç kişinin yiyeceği önemli değil. Yani onun dışında diğerleri isteyen varsa koyarlar. Anladım. Arkadaşlar, Atlas Okyanusu'nun olduğu kısma geldik. Şimdi manzarayı göstermek istiyorum sizlere. Güney Amerika hemen şu taraflarda bir yerde kalıyor. Kuzey Amerika'da şöyle çaprazda bir yerde kalıyor. Karşıda gemileri görüyorsunuz. Abi buranın limanı oldukça büyük diye biliyorum ben. Ticareti iyi. Şöyle söyleyeyim, Afrika'nın en büyük limanlarından bir tanesi Casablanca'da. İkincisi de zaten ülkenin güneyinde kalan Dakla bölgesine yapılıyor şu anda. Yani neredeyse tamamen gemiyle dönen bir ticaret var burada, uluslararası ticaret. Komşularıyla pek araları yoktur. Moritanya olsun, Cezayir olsun, yani kara sınırı tamamen kapalı bir ülke buranın. Şimdi biz aslında Korniş tarafındayız. Bir tarafımızda böyle Atlas Okyanusu kalıyor. Dalgaları görüyorsunuz, rüzgarı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu rüzgar şehrin iç kısmına kadar giriyor. Binaların arasından çok net bir şekilde siz bu rüzgarı hissediyorsunuz. Şehrin böyle mahalleleri karşı tarafta kaldı hemen. Oldukça köhne mahalleler, yıkılmış mahalleler var. Hemen şu parmağımda gösterdiğim tarafta bir Kasaport diye bir tren istasyonu var. Oradan bu tarafa doğru bir yürüyüş yolu var arkadaşlar. Biz hem bu Atlas Okyanusu'nu görmek için geldik hem de karşıda gördüğünüz dünyanın en büyük camilerinden biri olan 2. Hasan Camii. Doğru değil mi hocam? 2. Hasan. 2. Hasan Camii'ni görmeye geldik. Bayağı ihtişamlı ve büyük bir cami. Bildiğim kadarıyla bir kısmını denizi doldurarak yapmışlar camiyi. Evet. İleride balık tutanlar var. Burada ayaklarını suya sokanlar var. Burada köpek de suyun tadını çıkarıyor arkadaşlar. Aileler de oturmuşlar böyle. Denizin ve rüzgarın keyfini çıkarıyorlar. Baksanıza şuradan da su akıyor aşağı doğru. Orada da bir grup toplanmış. Büyük ihtimalle kendi aralarında eğleniyorlardır, yüzüyorlar. Yani esmese hava güzel, çok rahat yüzersin. Ama estiği için biraz üşüyebilirsin ama çok da umursadıklarını sanmıyorum gençlerin. Şimdi bu caminin bir kısmı suyun içerisinde dedim. 2. Hasan, Sultan 2. Hasan bu camiyi inşa ettirirken özellikle böyle olmasını istemiş. Çünkü Hud suresinden yola çıkmış. O surede de Allah'ın arşı su üzerindedir yazıyormuş arkadaşlar. Oradan ilham alınmış yani. O yüzden caminin bir kısmı suyun içerisinde. Atlas Okyanusu'na bakıyor. Dev platformlar inşa etmişler ki hani bu dalgalar vesaireler camiye zarar vermesin. Dostlar, camiyi ziyaret etmek için geldik. Avludayız şu an. Buraya giriş ücretli. 140 dirhem ödeyerek burayı, camiyi ziyaret edebiliyorsunuz. Şöyle kalabalık grupları da görüyorsunuz. Mutlaka yani Fas'a gelenler bu camiye geliyorlar. Çünkü buranın önemli yapılarından bir tanesi. Çok büyük bir avlusu var. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı büyük bir avlusu var. Caminin belli başlı yerlerinde böyle seramikler var, göstereyim sizlere. Güzel detaylar işlemişler. Sütunları vesaireleri de göstereyim. Yani her bir işlemesi ayrı üzerinde çalışılmış. Burada 35.000'den fazla işçi ve sanatçı çalışmış arkadaşlar toplamda. O yüzden şu an Fas'ın en böyle özel yerlerinden bir tanesindeyiz diyebilirim. Önemsiyorlar burayı, çok önemsiyorlar bu camiyi. Her ne kadar yeni bir cami olsa bile 93 yılında yapılmış. Benle eşit bir cami. Ama ve lakin Faslılar burayı oldukça önemsiyorlar. Her yerde Fransızca görüyorsunuz. Buranın ikinci dili Fransızca, İngilizce yok abi. İngilizce bilenler var ama buranın ikinci dili Fransızca. Resmi dillerde Arapça var, Berberice var. Şu an caminin iç kısmına girdik. İnternette burası 25.000 kişilik bir kapasite olarak yazıyordu. Avlu da 80.000 kişi filandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 100 ila 110.000 kişi arasında aynı anda namaz kılabiliyor arkadaşlar burada. Bayağı büyük bir cami ama ya. Baksanıza. Çok güzel yapmışlar yalnız. Bayağı güzel yapmışlar. Harbi sanat eseri yani. Kim çalıştıysa burada harbi sanat eseri çıkarmış ortaya. Camiden çıktıktan sonra böyle bir yürüyüş yolu göreceksiniz arkadaşlar buraya gelirseniz. Buraya Korniş diyorlar. Yani sahil kesimi.
Buradan böyle yol devam ediyor. Ta karşı tarafta bir tane deniz feneri var. Oraya doğru devam ediyor. Sağ tarafınızda Atlas Okyanusu, bir yandan dalganın sesleri, rüzgarın esintisi, bir yandan Cornish'in kalabalığı. İnsanlar burada ekmek parası bir şeyler satıyorlar. Cips satıyorlar, mısır satıyorlar, çerez satıyorlar. Böyle ufak panayır alanları gibi yerler kurmuşlar. Çocuklar işte oyuncaklara biniyorlar. Oturma alanları var, çim var vesaire var. Herkes ailecek, eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla burada takılıyor. Casablanca'nın sahil kısmı, Corniche. Burada hala mahalle kültürü devam ediyor mu? Ya mahalle kültürü Komşuluk kültürü. bitmez burada. Mahalle kültürü tam tersine daha da çok birbirlerine kaynaşıyorlar. Çünkü artık her yerde büyük büyük binalar dikilmeye başlandı, betonarme olmaya başladı. Fakat insanlar vazgeçmezler. Bu tarz sıcaklıklardan vazgeçmezler. Genelde böyle gecekondularda mı yaşıyorlar? Çünkü genelde böyle gördüğüm kadarıyla bayağı eski evler, döküntü. Ya gece kondu demek aslında doğru olmaz. Sonuçta 2 katlı, 3 katlı binalar. Aileler mesela burada toplu bir şekilde oturmayı çok seviyorlar. Burada en çok göreceğin aile yapısı şudur. Birinci katta anne baba oturur, ikinci, üçüncü katta çocukları oturur. Eğer ayrılmıyorlar. evlenmişlerse tabii. Mesela istemezler uzak yerlere gitmek Hani tamamen aynı çatı altında yaşayalım. Çünkü Fas'ta şöyle bir durum var. Bağı koparmıyorlar. Bağı koparmıyorlar. Maddi olarak da kendilerini hırpalamasını istemiyorlar. Evet. Herkes çalışıyor, para kazanıyor. Tabii. Ortak bir şekilde yiyorlar, kullanıyorlar. Ya kaldı ki zaten bu tarz ailelerde zaten akşam yemekleri farklı farklı yenilmez. Herkes Evet. o akşam birisinin evinde toplanır. Anne, baba ya da kardeşlerden birisinin evinde toplanır. Yemek yenilir ve dağılır yani. 3 farklı evde 3 farklı yemek pişirmez. Yani kendilerine sahip çıkıyorlar. Hiçbir şekilde dağılmaya izin vermiyorlar. Arkadaşlar burada petit taksiler var, kırmızı renkte. Buranın yerel Pasaport taksileri. efendim. زبون Oy. Selamünaleyküm. Keyfak. سلام لاباس اللي عليك صحيح لاباس Şükran. Şu mu diyorlardı az az? Şu. Arabik şu. From Türkiye. Turkey. No. Do you speak English? I speak English, yes. Okay, welcome to Şükran. Morocco, How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, thank you so much. Burada kırmızı renkli taksiler var, petit taksiler. Onlara binebiliyorsunuz. Uygulama da var. InDrive diye bir uygulama var. Oradan da çağırabilirsiniz. O daha uyguna gelir ama taksi ucuz demiştin abi sen Ucuz, de. çok ucuz taksi burada. Mesela şimdi biz aşağı yukarı 2 kilometre falan gideceğiz değil mi? Yani burada indi bindi yaklaşık 8 dirhem. İndi bindi 8 dirhem. 8 dirhem de Türk lirasıyla 40 TL'ye denk geliyor. Abi burada toplu taşımada otobüs gördüm. Bir de tramvay gördüm. Tramvay da var, metrobüs de var, otobüs de var. Burada toplu taşıma bayağı ilerledi. Özellikle dediğim gibi Dünya Kupası yaklaşıyor. Son 4 yıl yatırımlar bayağı arttı. Peki ücreti ne kadar? Tek binişlik aktarmalı bir şekilde 8 dirhem. Yine takside indi bindi ücretiyle aynı. Aynı. Tabii yani metrobüsten tramvaya aktarma yapıp şehrin bir ucundan diğer ucuna çok rahatça gidebiliyorsun. Burada yaklaşık 4 ya da 5 tramvay hattı olması lazım. Yani Güzel. şehrin her yerine gidebiliyorsun. Hiç sorun değil yani. Güzel. Sadece tramvay kullanarak şehrin her yerine gidebilirsin. Yaya geçidinde hiç durmuyorlar bu arada. Evet, yaya geçidinde Hiç durmuyorlar. alaka. Atlayacaksın abi yola, mecbur sen atlayacaksın yola. Bir şekilde artık durursa şans. Şimdi Fas'ta arkadaşlar Casablanca şehrinde 2 önemli takım var. Raja Casablanca ve Wydad Casablanca. Sanırım biz Wydad'ın bölgesindeyiz. Kırmızı beyaz. Her yerde onların böyle grafitileri var, muralleri var. Çok güzel bir derbidir. Dünyanın iyi derbilerinden bir tanesidir. Şöyle bir yandan sizlere ara sokakları da, tarihi sokakları da göstermek istiyorum. Yani bir gün futbol severler eğer meraklıysa böyle tribün olaylarına, gösteriye, şova bilmem neye, Wydad Casablanca ile Raja Casablanca'nın maçına gelip izlesinler derim. Bakın her yerde sağlı sollu. O kadar güzel grafitiler, muraller yapmışlar ki. Hoşuma gitti bayağı. Bayağı hoşuma gitti. Ama Raja'nınkileri görmedim. Ha bak orada bir küfür var. Evet ilk defa yeşile boyanan bir yer gördüm bu mahallenin burada. Raja'ya küfür etmişler. Birazcık sövmüşler. VAC, Wydad Casablanca. Buralarda artık tarihi sokakların içi ama ve lakin öyle turistlerin çok da gelip dolandığı yerler değil yani. Burada halk yaşıyor. Normal bir yaşam var arkadaşlar. Turistik taraf, insanların gelip gördüğü, alışveriş yaptığı taraf gerilerde kaldı. Ama bak yapıyı korumuşlar. Aynı. Mesela dükkanların kapıları şu şekilde. Burası bir manav. Şöyle hemen göstereyim. Manavda neler satılıyor. Şeftalisiydi, kavunuydu, armuduydu, avokadosuydu, elmasıydı, portakalıydı, çileğiydi, muzuydu, karpuzuydu. Hepsi var arkadaşlar. Fiyat yazmıyor mu üstünde?
Yani ne yazık ki Fas gibi ülkelerde belli başlı yerleri böyle gezdik dolaştık, Fas gibi sosyoekonomik durumu birazcık alt seviyede kalan, maalesef insanlar böyle köhne mahallelerde, yıkılmaya yüz tutmuş evlerde yaşıyorlar, bir hayat sürüyorlar, çok az para kazanıyorlar. Yani buranın asgari ücreti 300 dolar dedin değil mi? Yani çok az para abi, nasıl yetecek ki? Kira acaba kaç para veriyor buraya ya da kira veriyor mu? Çok pahalı, kira ücretleri çok pahalı. İnsanlar Çok pahalı ha. olabildiğince en hızlı bir şekilde ev sahibi olmaya çalışıyorlar zaten. Evet. Yani kolaylıklar diliyorum. Yaşam gerçekten zor. Dünyanın birçok yerinde maalesef gariban her yerde gariban. Ne yazık ki gariban her yerde gariban. Yaşam çok zor. Bir şekilde insanlar hayatta kalmaya çalışıyorlar. Fas'ta da durum çok iç açıcı değil. Bayağı buranın böyle favelasına girdik gibi. Bak şu grafiti çok güzelmiş ha. Hoşuma gitti bu. Birazdan dövülmeli chat üyeleri falan karşımıza Evet. gibi duruyor değil mi? Selamünaleyküm. Huriba. Arkadaşlar böyle kurabiyeler var, sokakta satıyorlar. Teyzemiz satıyor burada da. Huriba'ymış bunun ismi. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da biraz daha büyüğü böyle. Huriba diye sokakta böyle tezgahta satıyorlar. Burada kek de var. Teyzemiz artık birinden mi aldı, kendi mi yaptı bilmiyorum. Burada böyle helva da var sanırım. Ya da helvaya benzer bir şey var. Şükran. Şükran. Burası da sokak pazarı arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel duramıyor. Çok güzel değil mi tadı? Bizim un kurabiyesi Un yaparlar ya, kurabiyesi, bildiğin un aynısı. kurabiyesi. Un kurabiyesi arkadaşlar. Sokakta böyle görürseniz Fas'a gelince mutlaka deneyin. Temiz yerlerden alınıp yenir, güzel yani. Güzel abi ya. Güzel. Bence sokaktan da yenir ya böyle şeyler. Sıkıntı olmaz yani. Güzel yani. Burası da bir sokak pazarı. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimalle akşamları daha canlı oluyordur. Hava böyle daha güzelleşiyor akşama doğru. O sıcaklık gidiyor, azıcık daha serinliyor. O yüzden İnsanlar çıkıp artık alışverişini mi yapacaksa, dolaşacaksa, gezecekse, ne yapacaksa akşamları dışarı çıkıyor arkadaşlar. Böyle tezgahları da göstereyim sizlere. Bir sürü kıyafet satıyorlar. Formaydı, tişörttü, her şey var. Burada kardeşimiz hurma satıyor, hurmacı. Bu arada bu kurabiyenin tanesi 1 dirhem arkadaşlar. 1 dirhem. Bizde olduğu gibi burada da pazar kültürü oldukça yaygın. Yani bizdeki pazar kültürünün aynısı gördüğünüz üzere. İnsanlar ama burada farklı olarak böyle sokaklara da bez serip üzerinde koyup bir şeyler satıyorlar. Gerçi bizim bit pazarlarında da var o ya, aynen. Aynı kültür, aynı mantık. Evet, sistem çok farklı değil yani bizden. Bit pazarı mantığı gibi. Bir kısmı bit pazarı mantığı, bir kısmı normal tezgah açmış. Her No, kendimi çekiyorum. No, kendimi çekiyorum. Kendimi çekiyorum. sen devam et. Kendimi çekiyorum. No kamera diyor. Seni çekmiyorum ki. Mahallenin delisine bulaştık. Burada bu pazar kültürünü diyordum. Bütün cuma günlerinde hani küçük büyük fark etmez, her caminin yanında da kurulur bu tarz pazarlar. Pazarı olsun, böyle meyve sebze pazarı olsun. Bu tarz böyle pazar kuruyorlar. Bir şeyler satıyorlar. Cuma'dan belki çıkan vesaire olursa. Tabii ya, cuma günleri her ne kadar resmi olarak tatil günü olmasa da yani halk nezdinde resmi tatil gibi bir şey. Yani tamamen namazı kılıyorsun, kendi ulusal yemeklerini yiyorsun, kuskusu yiyorsun ve dinlenmeye geçiyorsun Kuskus artık. sadece Cuma günleri mi yeniyor? Sadece cuma günleri yeniliyor, evet. Restoranlarda sadece cuma günü bulabilirsin. Dostlar, şimdi sizleri Casablanca'daki en ikonik yerlerden birine getirdim. 1942 yılında Casablanca filmi çekiliyor arkadaşlar ama tamamıyla Amerika'da çekiliyor, stüdyolarda çekiliyor. Ama Casablanca'yı konu alarak, ilham alarak yapılmış bir film. Burada çekilmiyor ama ve lakin 2004 yılında bir tane diplomat diyor ki ya o filmde bir tane kafe var, Rix Cafe ismi. Bunun diyor aynısını Casablanca'da yapalım diyor, onun anısı yaşasın diyor. Ve geliyor burada 2004 yılında bir kafe kuruyor, Rix Cafe. Filmdeki kafeyi kuruyor arkadaşlar. Önünde turistleri görüyorsunuz. Gelenler buraya mutlaka uğruyor. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Şimdi biz de girmeye çalışacağız ama fully booked yazıyor. Büyük ihtimalle rezervasyonla alıyorlardır. Bakalım girebilirsek gireceğiz. Giremezsek şöyle göstermiş olalım sizlere. 42 yapımı Casablanca filmi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasını konu alıyor. Romantik bir filmmiş galiba. İzlemenizi öneriyorlar. Ben de sizlere önereyim. Ben izlemedim şahsen. 2 görüntü alıp çıkamıyoruz yani.
ما فيش غير تصور شي حاجه فوالا. Olmuyor mu? Yap bir güzellik be kral ya. Yap bir güzellik be kral ya. Tamam, sıkıntı yok. Şükran. Şükran. Eyvallah. Şükran abi. Dostlar, sadece online rezervasyon yapıyormuşsunuz. Şu an içeride 300 kişi varmış, yemek yiyormuş, full dolu. Abi dedik iki görüntü alalım bari yani. Hadi tamam, rezervasyon o eşekliği yaptık ya. Bilmiyordum çünkü ben gelip girerim diye düşünmüştüm de. Neyse, fotoğrafa da izin vermediler, videoda izin vermediler. Aklınızda bulunsun yani, gelmek istiyorsanız rezervasyonu online bir şekilde yapıyormuşsunuz. Fiyatları göstereyim sizlere madem ya. Şu an ekranda fiyatları görüyorsunuz. Siz kamerayla iyi çekemem diye telefonla aldım. Pahalı mı ucuz mu siz karar verin. Yani buraya gelmeyi düşünenleriniz varsa önceden hazırlıklı bir şekilde rezervasyonunu online bir şekilde yaparak gelsinler. Casablanca filmini izleyin de gelin ama madem yani öyle bir şey yapacaksınız. Benim gibi eşeklik yapmayın. Fas'ın ulusal kahramanı ya, Hakimi. Her yerde Hakimi'nin fotoğrafı şeyi var, forması var. Çocukların üzerinde Hakimi formaları. Burası da sahil tarafına yakın bir yerde bir park. Böyle tuvaletler var. Birçok yerde böyle tuvalet görebiliyorsunuz. Ücreti mukabilinde kullanabiliyorsunuz. Grafitiler var. Onların fotoğrafını çekiyordum da onları çektim zannetti. Selamünaleyküm. Kifak. Selamünaleyküm. Bak çiğdem yiyorlar burada. Rahatlığa bak, rahatlığa. Şu şekil takılıyorlar vallahi. Hayat böyle bak. Manzaraya karşı burada çiğdemini çitliyor. Eyvallah. Şükran. İsme? Kurşidullah. 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 احنا İsme? انوار Enver. انوار آه. وهذا مراد. Murat. Murat Enver. مراد علمدار. صاحبه ديال ميماتي وعبد الحي. هذا Burak. Türkiye. تركي. Türkiye ha. تحياتي. Raja Vidat. هذه ما راجع ويلي. Raja? راجع. Raja. Vidat. ولكن عشنا. Raja mı Vidat'ı mı tutuyorsun dedim de Rajalı Vidat'lı birbirine düşmanlar. لا يلا دير معك. Şükran. Tarihi sokakların olduğu yer hemen karşısı. Böyle sur gibi düşünün arkadaşlar. Sur içinde kalıyor aslında. Hemen bu caddenin yanında kalıyor tarihi sokaklar. Bu cadde de önemli yerlerden bir tanesi. Görüyorsunuz zaten ana meydanlardan bir tanesi. İsmi Anfa. Anfa'da Berberiler 12. yüzyılda Casablanca'yı kuruyorlar. Anfa ismiyle kuruyorlar. İsmi oradan geliyor yani. Şehrin ilk ismi Anfa. Casablanca'da havayı kararttık arkadaşlar. Dolu dolu bir gün oldu. Güzel bir gün oldu. Artık ben otelime doğru dönüyorum. Şöyle mahalleme gireyim. Merkeze çok yakın bir muhitte kalıyorum. Dediğim gibi yani yürüyerek aşağı yukarı 10 dakika. Mahallemiz bu şekilde sessiz, sakin. Bayağı bir insanın böyle geceleri yürüdüğü, dolaştığı, bakkalların açık olduğu bir mahalle. Hemen benim otelim şurada görüyorsunuz. Çok güzel bir yemek yedik bu arada. Güzel bir restoran bulduk merkezde. Tabağı siz şu an ekranda görüyorsunuz. 2 kişi gerçekten karnımızın doyduğu bir yemek yedik. Salatasıydı, yanına getirdikleri garnitürüydü, ekmeğiydi, içeceğiydi, bilmem ne, böyle et söyledik. Şişte et geldi, yanına patatesle servis ettiler. 2 kişi dolu dolu karnımızı doyurduğumuz bir akşam yemeği ne kadar? 194 dirhem yaptı. O da işte 950 TL civarı bir şey yapıyor. O kadar yapmıyor bile hatta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.